yıl boyunca Thanos'un gelişini bekledik ve şimdi Thanos'a bu kadar yakınlaşmışken hakkında bazı gerçekleri söylemeden geçemezdim. Filme az kalmışken bu mor adamın derdi neymiş hep birlikte bakalım istedim. Sanırım şu an bilmemiz gerekenden bile fazlasını anlatacak olabilirim. O yüzden hemen videoya geçiyorum. 1. Yetenekleri. Thanos hem bir uzaylı olarak hem de bir mutant olarak üstün yeteneklerle doğmuş bir abimiz. Ölümsüz olması bir yana hem savaş planı yapmakta hem de ordu yönetmekte üstün olduğu için de gün geçtikçe tüm evrende adından söz ettiriyor. 446 kilo ağırlığında olmasına rağmen en iyi atletten bile daha hızlı koşabilen Thanos'un en büyük özelliği kozmik enerjiyi hissedip kullanabiliyor olması. Onun için saf enerjiyi kullanıp atmak gibi şeyler çocuk oyuncağı olsa da şu an söylediğim her şeyi sonsuzluk taşları olmadan yaptığını unutmayın. Şu üzerinden kalkmadığı ve zihin kontrolüyle bağlı olduğu koltuğu sayesinde koruma kalkanları oluşturup evrende her istediği yere ışınlanabiliyor ama koltuğunun bu özelliğini bile telepati yeteneğiyle kullanıyor. Çok gelişmiş zihin gücü sayesinde düşmanlarını birbirine düşürmek veya birini kendi tarafına çekmek gibi taktikleri de kolay uyguluyor ama bu kadar kendini koruma odaklı olması sizi yanıltmasın. Çünkü Thanos aslında Odin gibi bir tanrıya karşı bile fazlasıyla dayanıklı. O zaman bu çılgın titanı ancak kıvrak zekalı bir alt edebilir diye düşünüyorsanız size bu sefer de Thanos'un evrendeki en zeki varlıklardan biri olduğunu söylemek zorundayım. Üstün zekası, felsefeye düşkünlüğü ve taktik konusunda tam bir uzman oluşu gibi özellikleri varken ölüme bu kadar kafayı takmış olması aslında büyük kayıp. Bu arada onu mistik güçlerle yenebileceğinizi de düşünebilirsiniz ama Thanos mistik tarihe ve sihirli eşyalara da fazlasıyla hakim. Yani sizin de fark ettiğiniz gibi Thanos öyle 2 saatlik bir filmde alt edilebilir biri değil. Ama onun da zayıf yanları var tabii ki. 2. Gerçek kimliği. Thanos bundan çok uzun zaman önce bir çarşamba günü Satürn'ün Titan gezegeninde dünyaya geldi. Babası Eternal ırkının atası Elars'tı ve bir mutant olarak mor renkte ve çirkin bir şekilde doğan Thanos'u yine de bağrına basmaya hazırdı ama annesi Suisan Thanos'u daha doğar doğmaz öldürmek istemişti. Diğer çocukları Eros da Thanos'a hiç benzemiyordu ve bu durum Deviant hastalığıyla doğan Thanos için her zaman huzursuz bir durum oldu. Hatta herkes bu hastalıkla doğan bebeklerin genelde akıl sağlıklarının bozuk olduğunu söyleyip dururken Thanos için çocukluk yılları biraz zor geçmiş olmalı. Ama Thanos delirmek yerine çok daha zeki bir varlık olmaya başladı. Uzun yıllar boyunca meditasyon yapıp zihnini güçlendirirken biyonik implantlar sayesinde vücudunu da güçlendiren Thanos 20 yaşında evini terk edip galaksinin dört bir yanında savaşmaya başladı. 80 sene sonra eve geri döndüğünde yanında bir orduyla geldi ve kendi gezegeni Titan'a nükleer silahlarla saldırarak annesi dahil herkesi yok etti. Yani Thanos'un tüm travmaları çocukluktan geliyor ve annesi onu bir an bile olsun istemediği için ölüme karşı bilinçaltında bir takıntı oluşmuş. Daha sonra galaksiler arasında hem savaştı hem de onlarca çocuğu oldu ama bu çocukların çoğu onun kadar uzun ömür süremediler. Thanosi adı verilen klonları veya Thanos'un çocukları olarak bilinen Black Order grubunu da evlattan saymıyoruz. Çünkü Gamora Thanos'un hem bir silah hem de bir evlat gibi yetiştirmek istediği belki de tek çocuktu. Ama hayatındaki her şeyi kendinden uzaklaştırdığı gibi Gamora da Thanos'u terk edip gitti. 3. İlk çıkış ve sinema. Thanos ilk kez 1973 yılında Jim Starlin tarafından yaratılıp Iron Man'in 55. sayısında okuyucunun karşısına çıktığında önemsiz bir yan karakter gibiydi ama bir şekilde herkesin dikkatini çeken bu deli Titan Marvel evrenindeki en fantastik hikayelerde başrol oynamaya başladı. Thanos'un en büyük hikayesi ise Sonsuzluk Eldiveni çizgi romanında sonsuzluk taşlarını kullanarak evrene hükmetmesiyle oldu. Şimdi de bu hikayeyi 3. Avengers filmine uyarladılar ve biz de hiç derdimiz yokmuş gibi sabah akşam bu deli Titan'ın başımıza ne işler açacağını düşünüp duruyoruz. 10 yıldır tüm Marvel filmleri aslında bu film için hazırlık yapıyordu ve şimdi de tüm bu olayların sonucunda Thanos'un evreni nasıl etkileyeceğini, sonsuzluk taşlarını nasıl bir araya getireceğini ve hangi karakterlerin öleceğini öğrenmek üzereyiz. Bu arada ben az önce Infinity War filminin fragmanı yayınlanacağını öğrendim ve muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben ona hazırlık yapıyor olacağım tepki videosu çekmek için. Muhtemelen şu an kanaldadır. O videoları izlemeyi unutmayın çünkü çekiliş yapıyoruz ve hala çekilişin ne olduğu hakkında bir fikriniz yoksa ona da bir şey diyemeyeceğim. 4. Aşk ve ölüm.
Thanos'un ölümü olan takıntısından az önce bahsetmiştim biliyorsunuz. Ama bu takıntının fiziki bir boyut alması size biraz daha ilginç gelebilir. Çünkü Thanos'un tüm evrene zarar vermesinin en büyük sebebi insan formunda karşımıza çıkan ölüme aşık olması. Kadın formunda görünen ölüm için her şeyi yapmaya hazır olan Thanos önce en iyi bildiği şeyi yaparak onu etkilemeye çalışmıştı tabii. Ve en iyi yaptığı şey de savaşmak ve fethetmek olduğu için tüm evreni sevdiği kadının ayaklarının altına sermek istiyordu. Ama Thanos'un nihilist düşüncelerle dolu konuşmaları ve toplu ölümlere ve hatta kendi soyuna karşı soykırımlara hevesli olması ölüm için pek de çekici değildi. Sonuç olarak Thanos'un güç gösterisi yaparak ölümü tavlamaya çalışması biraz itici bir durum. Yani evrenin en zeki varlıklarından biri diyorsun ama konu aşk olunca insan nedense ilkelleşebiliyor. Ölüm aslında yüce bir konsept olduğu için romantik titanımız yaşayan her şeyin sonunu getirerek ona hiçbir erkeğin veremeyeceği şeyi vermek istedi ve çok daha büyük bir yıkım yaşatabileceği objelerin peşine düşme kararı aldı. Bu objeler tabii ki de sonsuzluk taşları ama yeni filmde ölüm nasıl işlenecek tam olarak bilmiyoruz. Ölüm karakteri filmlerde tam olarak tanıtılmadı ama bu role çok uygun bir ölüm tanrıçamız var. Most of the stuff in here is fake. Weak. 5. İyi adam Thanos. Evrendeki dengeyi sağlayan sonsuzluk taşlarını evrene hakim olmak için kullanmak çok mantıklı bir fikir gibi görünse de Thanos ölümün sonsuzluk kuyusuna bakıp düşündüğü bir gün taşların gerçek gücünü daha iyi kullanması gerektiğine karar verdi. Nefret, kaos, düzen ve Galactus gibi kozmik varlıklarla savaşıp bunları bile alt eden Thanos artık bu taşları hak ettiği gibi kullanmayı öğrenmiş olsa da işkence yaptığı üvey torunu Nebula'nın o çok değerli eldivenini kolayca çalacağını düşünmemişti. Böylesi tanrısal bir gücün ardından normale dönmek çok zor olmalı ama bu adamın dünya kadar yeteneği var. Yani sonsuzluk taşları olmadan da çok güçlü zaten. Neyse, sonuç olarak Thanos için değişim zamanı geldi. Çünkü Adam Warlock Thanos'un bilinçaltında aslında yenilmek istediğini, çünkü özünde iyi biri olduğunu fark etti. Thanos onun kalbinin içini görebilen bu adam karşısında kala kalınca kahramanlara yardım etmeye karar verdi. Artık bambaşka bir Thanos vardı ve ölüm, evrenin yarısını katleden bu adamın onun için yaptıklarını göz ardı edip Thanos'u çoktan terk etmişti. Sevdiği kadınla kral ve kraliçe gibi yaşamak isteyen Thanos, ona sırtını çeviren aşkı karşısında kalbi kırık, gözleri yaşlı bir şekilde kaldığında ne evrenin, ne fethetmenin, ne de zaferin bir anlamı kaldı. Farklılıklarıyla doğan, her zaman dışlanan ama güçlü olmak için daima ilerleyen buruşuk çeneli Mordev her şeyin amacını sorgularken aşk acısıyla belki de her zaman evrenin bir ucundan diğer ucuna savrulmaya başladı. Yine de hemen yumuşamayalım çünkü Thanos birçok kez evreni kurtaran ya da bazen kahramanlara yardım eden biri olsa da sırf canı sıkıldığı için bir uzaylı ırkını katletmeye veya yeni objelerin peşine düşüp evrende kaos başlatmaya devam etti. Bu arada Thanos ismi ölüm içgüdüsü anlamına gelen Thanatos kelimesinden geliyor. Aslında Thanos'un annesi ona ilk önce Dion ismini vermeyi planlamış. Yani düşünsenize Dion olduğunu. Olmazdı yani, evrendeki en güçlü varlık, düşmanımız, Dion. Zaten Thanos'un hayat görüşünün bu kadar karışık olmasının en büyük sebebi de aslında karakterin yaratıcısı Jim Starlin'in Thanos'u üniversitedeki psikoloji dersinde tasarlamış olması. O yüzden Infinity War filminde göründüğünden daha da ilginç olan bir karakter izleyecek olabiliriz. Bu arada filmler çizgi romanda anlatılan hikayeleri anlatmayacak. Thanos'la ilgili edindiğiniz bilgiler hiçbir spoiler niteliği taşımıyor. O yüzden ben de Infinity War'un esinlendiği çizgi romanları hediye ettiğim bir çekiliş videosu hazırladım. Onu da şuradan çıkan karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Tabii ki bunun için tek şartım kanala abone olmanız. Bu kadar. Infinity War'la ilgili paylaştığım teorileri ve Marvel'ın bizimle paylaştığı bilgileri anlattığım videolarımı da izleyebilirsiniz. Önümüzde daha çok güzel videolar var. Bu yüzden biz onun hazırlıklarına devam ediyoruz. Tüm videoları kaçırmamak için tekrar söylüyorum, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki önümüzde daha koyacağımız çok güzel videolar var. O yüzden her akşam bu kanalda olmayı unutmayın. Her gün video koyuyoruz. Çok yorucu oluyor ama değdiğini düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Sesim çıkmadı. Bu nasıl bir fragman? Çok iyi. Çok güzel.